Herkese merhaba arkadaşlar. Astronorm, astroloji dünyasına hepiniz hoş geldiniz. Ben Berçin. Umarım çok iyi bir hafta geçirmişsinizdir. Ve önümüzdeki 29 Nisan 5 Mayıs haftasını da umuyorum ki çok iyi şekilde geçireceksiniz. Gerçi biraz etkiler o hani olumsuz böyle biraz sert hani olabilir ama umuyorum ki gün gün incelediğimiz zaman size de olumlu gelebilecek etkiler olacaktır. Tabii bu haftanın en önemli kavuşumu pazartesi günü gerçekleşecek olan Mars ve Neptün kavuşumu olacak arkadaşlar. Hafta sonu e, sert bir şekilde hani etkileri ufak ufak almaya zaten başladık ama pazartesi günü bu kavuşum artık netleşmiş olacak ve bir hafta boyunca da bizi etkileyecek. Şimdi dünya süresi olarak öncelikle Mars ve Neptün kavuşumu bize neler veriyor ona bir bakalım. Ee, yani tabii ki dünyada bir takım etkiler yaratacak bu kavuşum. Ee, özellikle bu ülkeler içerisinde kargaşa ve istikrarsızlığa hani açık bir döneme işaret edebilir. Birçok ülkede bunu deneyimleyebiliriz ya da görebiliriz. Özellikle yine politik olaylar açısından da bir türlü böyle kararsızlıklar ve sonuçlanamayan olaylar ya da verilen sözlerin bir şekilde yerine getirilmemesi gibi etkileri gözlemleyebiliriz. Aynı zamanda gizli olayların yine ortaya çıkması, yine gizli örgütler ve suç örgütleriyle alakalı perde arkası oyunlarının yine gerçekleşebildiği ve bunların gün yüzüne çıktığı etkileri verebilir arkadaşlar. Sahtekarlıklar, aldatma ve yine dolandırıcılık en ön sıralarda olacaktır. O yüzden tüm şifrelerinizi veya sosyal ortamdaki size gelebilecek olan mesajlara karşı ya da herhangi bir yine etkileşime karşı dikkatli olmanızı öneriyorum. Tabii ki Neptün hani işin içinde olduğu için salgın hastalıkları da tetikleme olayı var arkadaşlar. Özellikle genelde toplumla alakalı ve kapalı ortamlarda çoğalmaya yüz tutan bir salgın hastalıklardan bahsedebiliriz ve yine hayvanlardan gelebilecek bir takım sıkıntı ve problemleri de gösterebilir. Aynı zamanda yine cinayetlerde artışlar olabilir arkadaşlar ve bu cinayetler faili meçhul yine cinayetler olabilir. Çünkü burada Neptün yine sisli perdesini ortaya koyacaktır ve kimin bu suçu işlediği belli olmayan bir takım sıkıntı ve yine problemli çözülemeyen bir e, olayı hani bizim yine karşımıza çıkartabilir ya da hani bunları yaşatabilir. Tabii ki yine ünlülerle alakalı olabilir. Gün yüzüne skandal haberler çıkabilir ve bunları özellikle medyada da takip edebiliriz arkadaşlar. Askeri alanlarda da yine blokajları tetikleyebilir. Mesela bir atak yapmak istenebilir ya da bir hani aktivasyon yine yapılması istenebilir ama bununla ilgili bir blokaj ortaya çıkabilir. İstenilen adımların aslında hani atılamamasında sıkıntı ve problemler mesela yaşanabilir dünya etkilerinde. Ve genel olarak da hani etkisel olarak bir takım hedeflere ulaşmakta zorlanmalar ya da o hedefi görmekte problemler yaşanabilir. Yani hedef odaklı ilerlenmek istenen birçok şeyde yine blokaj, sıkıntı, sorun, mücadele, hani agresyon gibi hani etkileri ortaya çıkartacağını düşünüyorum ben kendim. Ama tabii ki yine bu etkilerle alakalı olarak hani bize de bir takım hani etkileri olacaktır bu yine kavuşumun ve bunu pazartesi günkü yorumun içerisinde sizinle paylaşacağım birazdan. Ama haftalık yorumlara geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmezseniz daha çok kişiye ulaşmış oluruz ve ben de açıkçası mutlu olmuş olurum. Bu da bizim için küçük bir motivasyon olmuş olur arkadaşlar. Şu an için daha çok yeni bir ay gibi bir zaman oldu yaklaşık olarak ve kanalın gidişatından aslında ben memnunum. Bu yüzden de herkese çok teşekkür ediyorum. Elimden geldiğince size astrolojik bilgiler aktarmaya çalışıyorum. Gerçekten YouTube'la uğraşan hani arkadaşlarıma buradan şapka çıkartıyorum. Zor bir iş. Çünkü
birilerinin karşısında bir şeyleri anlatabilmek ya da hızlı şekilde konuşabilmek gerçekten zor. Yani bir aslında yetenek de diyebilirim bununla ilgili. Ben bu konuda çok hani hızlı ve başarılı olduğumu açıkçası düşünmüyorum. Hani daha çok böyle doğal olmayı tercih ediyorum. Umarım hani siz de keyif alıyorsunuzdur. Sonuç itibariyle bence tecrübe kazanılarak hani ilerlenecek bir yol olduğunu düşünüyorum. O zaman hepinize sonsuz teşekkür ediyorum tüm ilginizden de dolayı. Pazartesi günkü yorumlarla haftalık yorumları başlatıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar pazartesi günü ay biliyorsunuz ki öğleye doğru Oğlak Burcu'na geçiş yapmış olacak. Şimdi ay Oğlak Burcu'na geçtiğinde özellikle pazartesi günü bir de haftanın ilk günü olmasıyla beraber planlamalar ve sorumluluklar öne çıkacak arkadaşlar. Ama tabii bununla beraber etkisel olarak bir takım istenmeyen problemler de karşınıza çıkabilir ve bu da gün boyunca sizi karamsar bir etki altına alabilir. Çok fazla sorumluluk altına girmek istemeniz de sizi strese sokabilir ve hata yapmaya sürükleyebilir Ay Oğlak Burcu'nda ilerlerken. O yüzden bu alanda biraz dikkat etmenizi öneriyorum. Tabii ki pazartesi günü ciddi etkiler var. Hani biz o şekilde güne merhaba diyoruz. Özellikle Mars ve Neptün yine kavuşumundan size bahsedeceğim. Çünkü pazartesi günü bu kavuşum tam bir açıya gelmiş olacak. Şimdi bizim tabii ki bireysel hayatlarımızda farklı etkiler yaratacaktır haritalarımıza göre ama biz günlük olarak genel etki hani olarak bize ne verir eğer ki dersek şunları gösterecektir. Özellikle hiçbir işe başlama istememeyi verebilir. Yani bir şeylere başlamak istemeyebiliriz. Böyle bizi tembel bir ruh haline sokabilir, yavaşlatabilir. İşte düzgün giden bir işin hani ağırlaşmasını sağlayabilir. Eğer bir takım hedeflerimiz varsa bitirmek için onları erteleme moduna da dönüşebilir. Yani hani onları bir türlü bitirmek istemeyebiliriz. Birkaç gün sonraya da sallayabiliriz. Böyle bir etki de verebilir bize. Ayrıca karşımıza çıkan olumsuzluklar karşısında da ciddi şekilde ruhsal olarak da böyle bir çabuk bir dağılma da işte böyle bir dayanıksızlık, işte böyle bir vazgeçme etkisi de verebilir arkadaşlar. Özellikle bugün yani pazartesi günü kandırılmalara karşı çok dikkat edilmelidir. Mesela güvenmediğiniz yine kişilerden gelen her türlü şeylere karşı özellikle sosyal medyada veya telefonunuzun hani aramaları ya da işte yine gelen mesajlara istinaden hani bunları çok fazla kale almadan ve çok şekilde de dikkat etmeniz gerektiğini öneriyorum. Çünkü bu etkilerin çoğalacağı bir zaman içerisinde olacağız. Sağlık açısından da yine bizi bağışıklık sistemi olarak yine hani etkileyebilir. Burada da bağışıklık sistemimizi bir kere dengelememiz gerekir arkadaşlar. Yine kan değerlerinizde bir düşme olabilir. Hani yine bununla ilgili bir sıkıntı yaşıyorsanız muhakkak sağlık kuruluşuna başvurmanızı öneriyorum. Çünkü böyle bir ihtimalde söz konusu olabilir. Neptün burada Mars'a kavuştuğu zaman özellikle Mars'ın etkisinden dolayı kanla alakalı bir takım hani dengesizlikler işte yine kas ağrıları gibi sıkıntıları ortaya çıkartabilir arkadaşlar. Sinir sistemiyle ilgili problemleri de yine hani ortaya çıkarabilir. Ama tabii burada güneşin de olumlu bir açısı var. Hani bu da duygularımızı ifadede güzel etkiler bize verecektir arkadaşlar. Hani hızlı burada davranırsak Ay ve Merkür'ün burada karesi olduğundan dolayı bugünün hani etkilerine bir yandan da haritaya bakıyorum. Hani bugünün etkisinde hani böyle karar almalarda hani engellemeler, sıkıntılar, hani böyle problemler ortaya çıkabilir. Ve hani bir şeyler hakkında böyle bir karar alırsak orada Merkür'ün olumsuz açısı sizi böyle hedefinize götürmeyecek sonlara da götürebilir. O yüzden hani bugün için ciddi şekilde kararlar almamanızı öneriyorum. Ruhsal olarak aslında böyle bir gergin, endişeli ve dalgın bir yapı içerisinde de olacağız ki özellikle bu Neptün ve Mars'ın yine kavuşumuyla birlikte. O yüzden bugünü sakin geçirmenizi öneriyorum ve günlük rutinler içerisinde hani kalmanızı, öyle ufak tefek işlemlerinizi hani halletmenizi, hani yine onlarla ilgilenmeniz sizin açısından çok daha iyi olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Öğle ve akşam saatleri adına da Jüpiter'in olumlu açısı devreye girecek aslında.
öğleden sonra daha iyimser hani olacağız, öyle söyleyeyim. Daha böyle etrafımıza toleranslı bir takım yaklaşımlar sergileyebiliriz. Ee, Özellikle öğleden sonrası için gün içerisinde evlenecek olan çiftler, hani pek hafta içi hani evlilik nikah muhakkak hani oluyordur ama hani evlenen çiftler bu açıda, özellikle bu Jüpiter'in olumlu açısında onlar evliliklerinde şans getirebilir. Ve bu konuda da şanslılar, eğer ki bu durumu bilmiyorlarsa. Ayrıca arkadaşlar, yine gayrimenkulle alakalı hani emlak, hani alım satım, bununla ilgili bir takım bir girişiminiz varsa da, bununla ilgili de yine bir şeyler hani araştırıyorsanız da önünüze harika fırsatlar çıkartabilir yine Jüpiter, bilginiz olsun. Ve hani akşam saatlerinde aile içerisinde bir arada hani olarak hani hoş zamanlar şeklinde yine güzel paylaşımlarla birlikte geçirebilirsiniz pazartesi gününü. Salı günü arkadaşlar, akşam saatlerinde Ay Kova burcuna geçmiş olacak. Ama Ay burada tabii küçülen bir fazda ilerlediği için yeni girişimlerde bulunmak gün içerisinde pek hoş olmayabilir. Hani olumsuz etkiler çıkartabilir. O yüzden uzak durmanızda, yeni bir şeylere başlamamak uygun olacaktır. Eğer mümkünse bu etki dışına çıktıktan sonra Ay bir takım şeylerde girişimlere yönelmenizi tavsiye ediyorum. Tabii burada yine Venüs'ün olumsuz etkileri yine aslında net olarak vurgulu şekilde güne başlıyor olacağız ve sosyal ilişkilerde bir dengesizlik, yani aksamalar, iletişimde bir takım sıkıntı ve problemler, özellikle alışveriş yapmayı yine düşünüyorsanız pek bugünü hani önermiyorum size. Çok böyle istediğiniz gibi verimli sonuçlar alamayabilirsiniz arkadaşlar. Yine burada bir takım hani olaylar içerisine girdiğinizde ya da ikili ilişkilerde, bu aile içerisinde olabilir ya da iş hayatında olabilir, bir takım öyle abartılı tepkiler de verebilirsiniz. Özellikle kadın bireylerle olan ilişki ve diyaloglarınıza dikkat edin derim. Onun haricinde öğle saatlerinden sonra burada yine Güneş'in septil bir açısı yine devreye girecek. Hani hayal ettiğiniz bir şeyleri gerçeğe burada dönüştürmek isteyebilirsiniz ve bununla ilgili bir takım yine girişimlerde bulunmak isteyebilirsiniz. Ama bunda net sonuçları almakta zorluk mesela çekebilirsiniz. Çünkü size gerçek dışı beklentiler verebilir. O yüzden hani bugünü de o konuda kullanmamanızı öneririm. Akşam saatlerinde de bu etki daha da olumsuz bir hale gelecek ve burada mantığınız ile duygular arasında ciddi bir olumsuzluk aslında yaşanabilir. Özellikle aile içerisinde hani eşle hani olsun, bir takım şeyleri ifade ederken ya da onlarla ilgili bir şeyler burada paylaşırken, karşı tarafı algılarken burada yanlış anlaşılmalar işte veya burada birbirinize karşı bir ters şekilde yine tepkiler vermeler olabilir. O yüzden özellikle hani akşam saatlerinde salı günü ikili ilişkilerde daha sakin olmaya özen gösterin derim. Zaten ay burada Kova burcuna geçmiş olacak. İlişkiler ön plana çıkacak. Özellikle arkadaşlar, işte bir arada olmalarla ilgili özgürleşme isteği. Bu hani alan aslında bir şekilde devreye girmiş olacak. İnsanlarla yakın olmak sizi sıkabilir. Hani onlarla bir arada olmak istemeyebilirsiniz. Hani özgürce dışarı çıkmak, hani kendinizi o ortamdan soyutlamak isteyebilirsiniz. Onun için özellikle salı günü akşam saatlerini kendi alanınızda geçirmeniz sizin hayrınıza olacaktır. Çarşamba günü 1 Mayıs İşçi Bayramı. Bu arada herkesin de bayramını kutluyorum arkadaşlar. Geçen hafta 23 Nisan'ı atlamıştım. Tüm miniklerinde ve dünya çocuklarının da 23 Nisan'ı kutlu olsun bu arada. Onu da es geçmemiş olalım. Buraya araya sıkıştırmış olalım. Şimdi çarşamba günü Kova'da yine ay seyrine devam edecek. İç huzurunuzu burada yine dengelemekte zorlanacağımız bir sabaha aslında hani uyanabiliriz ve bazı işlerimizi yine yetiştirmek, işte hani onlarla ilgilenmek, yine iş ile özel hayat arasında bir takım sıkıntılar ve bocalamalar ve oradaki hani olayları sıkıştırma gibi bir eylemler içerisinde olabiliriz. Sabahla öğle saatlerine doğru biraz zorlu bir hani enerji akışı olacaktır. Bilginiz olsun. Öyle gibi yani öğlen gibi, hatta hani burada Merkür'ün olumlu etkisi sizi özellikle sezgiler yönünde hani hareket etmenizi söyleyecek ve eğer bu şekilde ilerlerseniz de işlerinizde size hız kazandıracaktır arkadaşlar. Çünkü burada içinizdeki sesi dinlemeniz size olumlu bir etki
verecek ve o yine gitmiş olduğunuz o yolda önünüzü açacaktır. Ayrıca burada hayal gücü açısından da olumlu etkiler alıyor özellikle çarşamba günü. Sizi bu konuda ciddi şekilde avantajını sağlayacaktır. Eğer hayal gücünüzü kullandığınız bir işle uğraşıyorsanız ya da bir şeyler hayal edip bir şeyleri burada gerçekleştirmek istediğinizde bu sefer pazartesi, salı günkü gibi etkiler değil de bugün daha olumlu, daha olabilir, daha böyle gerçeğe dönüştürebileceğiniz size fırsatları ya da olayları karşınıza çıkartabilir o hayal ettiğiniz şeylerle alakalı. İkili ilişkilerde ise tabii ki biraz dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü Ay ve Güneş arasındaki olumsuz açı tam olarak öğlenden sonra aslında burada kesinleşmiş oluyor. Yani tam bir kareye gelmiş oluyor. Özellikle iş ortamında yine arkadaş çevresi, sosyal ortamında ikili ilişkilere karşı dikkat etmenizde fayda var ve burada gereksiz yine tartışmalardan uzak durma, hatta hiç bunlara girmemek en doğrusu olacaktır sizin için. Burada yine günü kendi hobileriniz ve ilgi alanlarınızla geçirebilirsiniz gün boyunca ve yine akşam saatlerinde olmak kaydıyla arkadaşlar. Perşembe gününe baktığımız zaman Perşembe günü Jüpiter ve Ay karesi etkisiyle aslında biz burada güne başlayacağız ve öğle saatlerinde de bu açı aslında tam olarak kesinleşmiş olacak. Biraz böyle çevremizde kibirli insanların ya da o şekilde böyle kibirli bir yaklaşım sergileyen insanların etkisinde olabiliriz ya da siz bir şeylere karşı bir kibir yapabilirsiniz. Size de böyle bir etki verebilir. Özellikle aşırı risk alacak kararlardan veya davranışlardan kaçınmanızı, özellikle şimdi burada tabii bir aile bir kareleme etkisi olduğu için burada duygusal bir takım sıkıntı ve problemleriniz de varsa bununla ilgili olarak böyle başka şeylere yönelebilirsiniz arkadaşlar. İşte mesela fazla yemek, içmek ya da fazla alışveriş yapmak ya da duygularınızı fazla böyle abartılı şekilde göstermek gibi. Bunlardan da özellikle kaçınmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü sonrasında size pişmanlık yaratacak geri dönüşlerle karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca ani ve ummadığınız bir takım olaylar da karşınıza çıkabilir ve beklenmediğiniz bir anda da bu olabilir. Ve yine aniden burada birileriyle birlikte bir ilişki de başlayabilir ya da ilişkinizin olduğu bir an vardır. O ilişkide de bir kopuşlar olabilir, sıkıntılar başlayabilir. Burada sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Burada çünkü Uranüs devreye girmiş olacak. Size ani hiç beklemediğiniz olayları devreye sokacaktır. Bunlara da hazırlıklı olmanızı tavsiye ederim ama tabii bu herkesin haritasına göre değişecektir arkadaşlar. Ve yine burada ortaklaşa yaptığınız işlerle alakalı da bir takım ani yine gelişmeleri de ortaya sunabilir. İşinizin ilerlemesi ya da sonlanması ya da bir başkalarının sizin işinize dahil olmasıyla size yenilik getirmesi de ortaya çıkabilir. Bilginiz olsun. Akşam saatlerinde ise Uranüs burada sizi özgürleştirmek isteyecek arkadaşlar. Aslında burada yapmak istediğiniz, size iyi gelen eylemlerin içerisinde olmanızı aslında size gösterecek ve bu da size yine duygusal olarak da iyi gelecektir. O yüzden de keyif aldığınız alanların içerisinde olun derim. Cuma günü arkadaşlar Ay burada Balık burcundayken güne başlıyoruz. Ay zaten Balık burcunda başladığımızda daha hassas, daha böyle duygularımızın ön planda olduğu, daha merhametli olduğumuz bir gün olacaktır. Böyle etkiler öne çıkacaktır gün içerisinde ve tabii ki burada yine Neptün'ün etkisiyle sezgilerimiz gün yüzüne çıkmış olacak arkadaşlar. Etrafımıza daha duyarlı yaklaşacağız. Onları daha anlaşılır şekilde algılayacağız. Ama yine Neptün'ün bu sisli perdesine çok dikkat edin. Çünkü iyimserliğiniz ön planda olacak. İyimserlik ön planda olduğu için insanlar sizin bu iyimserliğinizi, iyi niyetinizi suistimal edebilir ve sizin için de hoş olmayan sonuçlar ortaya çıkabilir. Sonrasında belki üzülebilirsiniz. Burada kendinizi fazla kullandırmamaya özen gösterin. O Neptün'ün o dengesini, hatta Jüpiter'in o adalet duygusunu orada sunmanız gerekiyor. Cuma günü arkadaşlar birçok açıdan aslında en avantajlı günümüzde diyebiliriz. Çünkü herhangi bir sorunla ya da kriz ortamıyla karşılaştığınızda bunu yönetme açısından size iyi enerjiler ve etkiler
verecektir. Daha yapıcı hani olacaksınız ve daha yapıcı hani etkilerle karşılaşacaksınız. Özellikle kötü giden bir işiniz varsa hafta içerisinde hani onu burada düzeltmek ya da telafi etmek adına da güzel etkiler verecek ve bu konuyla ilgili olarak da ya da yürüttüğünüz bir hani organizasyon ya da bir işte ya da bir projeyle alakalı olarak da bazı insanlardan yardım isterseniz o konuda da avantajlı olacaksınız. Çünkü o insanların yardımıyla karşılaşacaksınız arkadaşlar. Eğer ki yine bir şeylerle alakalı bir araştırma yapıyorsanız, araştırdığınız konu hakkında da hiç ummadığınız böyle sizin ilginizi çekebilecek yine bilgilere ulaşabilirsiniz ve yine o bilgiler sayesinde de bu alanda ve konuda da size derinleşme imkanı sağlayacaktır. Ayrıca yine hani ailenizden bir şeyler yine bekliyorsanız ya da hani onlara karşı bir konu hakkında hani bir açılım yapmak istiyorsanız, bir şeyleri konuşmak istiyorsanız, bu bir hani araba alımı olabilir, ev alımı olabilir ya da bir paraya ihtiyacınız vardır ya da herhangi bir konuyla ilgili onlara bir şeyler danışacaksınızdır. Burada güçlü etkiler veriyor ve hani ailenizden iyi şekilde destekler almış olacaksınız. Onlar da size bu konuda yardımcı olacaklar. Öğleden sonra ve akşam olumlu açılar ile arkadaşlar yeteneklerinizi gösterebileceğiniz etkiler ortaya çıkmış olacak ve özellikle burada yazmanız gereken bir şeyler varsa, eğer birileriyle burada konuşmanız gereken bir şeyler varsa bir konuyla ilgili ya da bir yine olayla alakalı olabilir. Bu konuda size enerjiler destek verecek ve bir yemek ortamında ya da bir çay kahve ortamında bunu çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Ya da yine söylediğim gibi bir mail hani atmanız gerekiyorsa yine yazılı olarak size olumlu etkilerle birlikte o konuda size destek verecektir. Uluslararası bir takım işleriniz de varsa özellikle çocuğunuz mesela yurt dışında bir üniversite eğitimi almak istiyordur ya da yurt dışına yerleşecektir veya sizin bir taşınma işiniz vardır yine yurt dışı ile alakalı ya da yurt içinde de olabilir. Yani yurt içinde bir eğitim için hani siz de bir yere gidecek olabilirsiniz ya da çocuğunuzu gönderecek olabilirsiniz ya da iş için de evinizi değiştiriyor olabilirsiniz. Bu alanlarda da arkadaşlar bugün içerisinde önünüze güzel fırsatlar çıkabilir. Eğer hani araştırmalar yaparsanız güzel şeylerle karşılaşabilirsiniz ve başvurularınızda da size olumlu sonuçlu etkiler de verebilir. Bilginiz olsun. Cumartesi gününe baktığımız zaman arkadaşlar, cumartesi günü Satürn Ay yine kavuşum hani etkisini almış olarak aslında burada güne başlayacağız arkadaşlar. Maalesef ki burada biraz olumsuz etkiler çıkartabiliyor. Çünkü Ay Satürn kavuşumunda genellikle olumsuz etkileri ortaya çıkartır. Ve ancak burada tabii şöyle bir şey var. Burada Ay biraz nasıl diyeyim bayzemik faza doğru içerisinde ilerlediği için içsel olarak ve dürtüsel olarak çok ön planda olacağız. Yani burada sezgilerimiz çok ön plana çıkmış olacak. Yani olaylara sezgisel şekilde yaklaştığınızda birçok şeyi burada çözebilirsiniz. Yani sıkıntılı ve hani olumsuz giden bir takım şeyler de varsa bu konuda size yardımcı olacaktır. Çünkü hissiyatınız burada çok kuvvetli olacak. Özellikle bu cumartesi ve pazar günü için geçerli bir durum. Ön planda olacağı için böyle hani sanki o işi yapmamalıyım ya da o işi yapmalıyım işte hani ona orada girişmeliyim hani onu orada tamamlamalıyım ya da hiç elimi sürmemeliyim gibi hani böyle içinizdeki sesi dinlemeye özen gösterin size yardımcı olacaktır. Ayrıca burada tabii sağlık olarak da Satürn'ün etkisinde genellikle mide hassasiyetleri ortaya çıkar. Ne yiyip içtiğinize dikkat edin derim arkadaşlar. Ve aynı zamanda da cumartesi günü böyle kendi alanınıza çekilmek, hani biraz dünyadan izole olmak, biraz kendinizi dinlemek, yine kendinizle birlikte zaman geçirmek ve dengeye gelmek isteyebilirsiniz. Eğer böyle bir hissiyat içerisinde olursanız yine bunu yapmanız sizin için avantajlı olacaktır. Öğleden sonra mesela arkadaşlar sorunlu giden bir işiniz ya da herhangi bir hani uzlaşmanız gereken bir durum varsa ya da hani ilişkilerde bir yapılandırma istiyorsanız hani uygun olmayabilir. Hani uygun olmayan hani etkiler verebilir burada Satürn. Hani düzgün hani olacağı varken çok daha kötüye doğru dönüşebilir. Hani istemediğiniz hani etkiler ve sıkıntılar ortaya çıkabilir. Hani o yüzden bu tarz yeni girişimlerde bulunmamak sizin hayrınıza olumlu etkiler verecektir. Birkaç gün sonrasında bunu denemeyi tercih etmelisiniz.
Ancak burada tabii ki Jüpiter'in olumlu hani etkisi hani adalet ve düzen anlamında sizi kendi alanınızda böyle bir toparlanmaya itebilir ve bu alanda şifalanmanızı isteyebilir. O yüzden belki hani size burada Satürn'ün kendi alanınıza yine çekilmenizi hani burada hani uygun yine görecektir yana size böyle bir hani etki verecektir öyle söyleyeyim. Ve siz de bu şekilde de aslında bir dengeye hani burada gelmiş olacaksınız. Burada pazar gününe baktığım zaman arkadaşlar burada pazar günü haritasında Ay Koç burcunda aslında ilerlemeye burada başlıyor sabah saatlerinde ve biz sabah aktif ve enerjik olacağız. Yani aslında güne bu şekilde başlamış olacağız. Tabii biraz içimizde tez canlılık olabilir. Bir şeyleri böyle içimizde başlatma isteği ya da bitirme isteğiyle aslında yola çıkabiliriz. Ama tabii bunlar bizi aynı zamanda risk almaya da itebilir. Ya da insanlarla böyle bir takım yine çatışmalar ve sıkıntı ve sorunlar yine yaşamamıza vesile olabilir. Çünkü burada Mars'ın etkisiyle birlikte hani daha atak ve daha cesur olacağımız için bu etkileri de bizim karşımıza çıkartmak isteyebilir. Burada en önemli etki pazar günü gün içerisinde yaptığınız her şeyle alakalı biraz sabırlı olmak. Yani biraz hani etrafınıza karşı sabırlı yaklaşmak ve burada kendiniz değil de bir biz olarak yani hani bir aileyseniz hani aile olarak hani hareket etmek sizin için daha avantajlı olacaktır. Hayatınızda aslında bir takım hani burada bir değişiklikler yapmak isteyebilir ve hani optimum burada dengenin oluşmasını isteyebilirsiniz. Çünkü burada güneşin olumlu bir etkisi var ve bu da yine gün içerisinde sizin hani bu dengeyi oluşturmanızı sağlayacak ve önünüzdeki birkaç günle alakalı yani önünüzdeki haftayla ilgili olarak bir takım yine planlamaların ve hani organizasyonların yine e, düzenlenmesini yapabilirsiniz pazar günü. Plüton'un olumlu açısı sizi manevi açıdan güçlü hale getirecektir ve sizi yine destekleyecektir arkadaşlar. Ayrıca bu alanda yine maddi anlamda karşınıza bir takım fırsatlar çıkabilir. Mesela pazar günü hiç ummadığınız bir telefon alabilirsiniz ya da böyle hani arkadaşlarınızla birlikte kendi hiç ummadığınız böyle bir teklifle karşılaşabilirsiniz. Çünkü bu konuda size güçlü etkiler verecek ve bu alanda da size yine güçlenmenizi sağlayacaktır. Mars etkisinde arkadaşlar aslında burada hani ahlaki değerler ön plana çıkıyor. Çünkü bunun için hani harekete geçebilirsiniz. Ama tabii ki Mars burada biraz yaptığı açıdan dolayı sizi yanılgılar da getirebilir. İşte bu alanda bir takım girişimleriniz varsa ya da bu girişimleri hani uygulamak istiyorsanız bunları iyicene tartıp iyice bu şekilde yine düşünmeniz gerekecek. Çünkü bu girişimlerde aceleci olarak yine davranırsanız bazı şeyleri orada kaçırabilirsiniz. Tam net algılayamayabilirsiniz ve sonrasında biz böyle konuşmamıştık hani böyle oldu gibilerinden hani olumsuzluklar hayatınızda yaşayabilirsiniz. O yüzden gün içerisinde risk almamak ve hani acele etmemek sizin için çok önemli olmalı arkadaşlar. Evet, e, 29 Nisan ve 5 Mayıs arkadaşlar haftasını size özetlemeye çalıştım burada elimden geldiğince. Umarım keyif almışsınızdır. Bu alanda Astronorm Astroloji Dünyası YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bu şekilde de yine motivasyonum artmış olur. Yine tazelemiş olayım. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videoda görüşmek üzere. Size harika bir hafta diliyorum. Tüm umutlarınız, tüm dilekleriniz gerçekleşsin ve tüm negatiflerden de size hiçbir şekilde uğramaması yine dileğiyle. Hayrınıza olan bir hafta olsun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.